Göztepe Rebuild'imiz devam ediyor. 2027-2028 yılına bomba gibi bir kadroyla girdik. Takaslar oldu, gelenler oldu, gidenler oldu. Mükemmel transferler oldu cidden. Yani bu sene Şampiyonlar Ligi'ni alamıyorsak başka da umudum kalmadı diyelim. Bak burada yaptığımız transferler var kesinlikle. Beni bilen bilir, canlı yayını da izleyebilirsiniz. Hile hurda yok. O kadar güzel oyuncular geldi gitti ki. Mesela burada Ordanez'i aldık, stoperi. Tabi bu takas da oldu. Şöyle görüyorsun, bu direkt almışım, özür dilerim. Dur, takasla çünkü çok fazla oyuncu değişikliği oldu. Mesela kim geldi? Lamine Yamal. Evet. Lamine Yamal'ı biz Barcelona'dan 56 milyona kopardık cidden. Resmen dolandırdık desek yeridir. Yine burada Hojlund transfer listesine eklendiği an onu hemen çektik 29 milyona. Yine burada bizden Leao, bakın Leao'yu Chelsea 62 milyona, ADM'i de Newcastle 75 milyon euroya verdik ve burada sol kanada Minte'yi aldı, hem de hem 100 milyon var, biraz dolandırılmış ama 101 milyon euro ve artı galiba Bentempo'yu vermiştik bunlara. Böyle bak, evet, Gabriel Bentempo'yu takasta kullanıp da onlara verdik. Şurada görüyorsunuz. Hani Bentempo artı 100 milyon euro, biraz tuzlu bir transfer oldu benim için ve onun haricinde mesela Takai'yi verdik. Kullandık. Kim de göstereceğim, bak, sıfıra koyduk. Üstüne para verdik 100 milyon ve Xavi Simons artık Göztepe'li. Evet. Orta sahamız ona emanet. Bitmedi. Kim vardı son olarak? Başka gelen gidenlerden şöyle önemli isimlerden mesela Hacı Musa'yı sattık 20 milyon. Arkadaşlar bak, hiçbir şekilde hile hurda yok. Tamamen alın teridir, al satlardır. Bedava oyuncu al sat, bedava oyuncu al sat. Bedava oyuncu bu, bak mesela kendi Deniz 20, kaça gitti? 27 milyon, bak değer olmuş 17 milyon euroya. Full oynattık ve transfer teklifi geldiğinde affetmedik. Onu da yolladık bu şekilde. Yine burada bakın, bak çok güzel bir karlı bir iş vardı. 5 milyona bak, 5 milyona aldım, 17,5 milyona sattım anında, hem de hiç oynatmadan. Rashford'dan çok güzel bir para kazandım. Mesela Hatay'ı değerlendirerek 14 milyon euro oldu. Çünkü çok fazla oyuncum olduğu için kiralığa koydum. Zaten 10 küsür milyonda 5 milyona direkt çevirdim, onu verdim. Hayırlı uğurlu olsun. Yine buradan Chelsea'den Badeşli'yi aldık. Kimler var kimler? Hadi sezonumuzu başlatalım. Like at, abone ol, PP puanı unutma. Bu arada taktiği de sizlerle paylaşacağım. Bir kardeşimizin taktiği. Başlayalım o zaman. Hadi eyvallah. 2027-28 sezonunun Göztepe açılış programı. Bu arada yine Kayseri Spor geldi. Sezona Rebuild'e başladığında hatırlarsanız ilk takım yine Kayseri'de öyle 4-3 yenmişti. Hatırlamı bak, unutmam asla bu Rebuild'de. Bu kadar güçlü evde dengeli takımla oynamamalıyız. Açılış golü Hojlund. Dönen topu mükemmel takı tamamladı Hojlund. Ellemeyeceğim. Bu taktikte full devam edeceğim. Şampiyonlar Ligi olsun, normal ligimizde olsun. Aslında fena da değil zaten. 8 şutta ya 10 şutta. Daha ne istiyoruz? Bakalım neler olacak. Golcü Mokoko. Onu da büyük takımlar izliyor. Transfer teklifleri var. Güzel teklif gelmedi şu ana kadar. Daha bir takım yani. Hani takımda takım. Evet, ligin açılış maçında 2 golcümüzle 2-0 öndeyiz. Hadi diğer maça geçelim. Bu sefer çift forveti durdurduk ve yerine tabii ki 2 yıldız Roque ve Ambek'i koyduk. Hadi bakalım biz neler yapacağız. Evet. Ordeniz, o da merhaba diyor. Minte ile beraber olanı full oynatacağız. Bakalım neler olacak. Bu maç Ambek'le Roque. Füze attı Roque. Lamine Yamal iyi orta golü. Evet. Roque yine kafayla bıraktı. İlk 11'e göz kırptı gibi ama belli de değil. Ambek de attı. Ulan forvetler yargı dağıtıyor be. Forvetlerimiz yargı dağıtıyor. Bakalım neler olacak. Evet, 4-0 çok güzel bir galibiyet. Proje takımı değil, baba takım kurduk. Trabzon geliyor bakalım. Dikkat edelim. Alvarez, Batago, evet, Draguş. Draguş, evet, Trabzon. Bu arada onu açıyor. Gol atamadık. Victor Roque Ambek kovalıyor. Bari onur golümüz olsun diyor. Uzaktan gelen, evet, 2-0 mağlubuz maalesef. Çok kötü bir mağlubiyet. Bandırmaspor'u elimden kim alacak? Evet, Trabzon mağlubiyeti, çok kötü fırçalar yiyen oyuncuların bu maç yargı dağıtmak istiyorlar. Hepsi ama yine forvetler değişik. Evet, Ambek. İyi orta gol getirir. Orada bir top dolandı. Minte. O da ligdeki. Trabzon'a karşı ne dedi Minte? Ha? Trabzon'a karşı ne dedi? Bir bana bir söyle bakayım. Evet, Minte ikinci golünü de attı. Evet, bir gol daha bu sefer de Fabian'dan geldi.
Sıkıntı yok. O Samake. Öbür maç. Lamine Yamal. O da sezonun ilk açılış golünü de attı. 6 oynayan oyuncularımızdan biri de oydu. Evet, 5-1 çok net bir galibiyet. Trabzon maçı taraftarımızı üzmüştü. Evet, ilk 11 değişmeye devam ediyor. Her maç yani iki maç oynayan oyuncuyu hemen yedeğe alacağız. Kanat oyuncularım hariç. Defansları bile sağ bek yani hepsi değiştirdi. İşte orta saha. En azından oyuncular şuradan maçı izleyelim. Bir göreyim ben de oyuncuları. Evet, golü yedik bu arada. Kaleye de Cankat Yılmaz'ı almıştım. Ama biz gol ve goller bulacağımızı biliyoruz. Rahatız. Rahat ol Cankat. Canını sıkma oğlum. Evet, bir tane beşlik oyuncu gördüm orada. İnşallah Cankat değildir. Victor Roque. En fazlası. Bir orta gol getirir. Gebel. Evet. O da Yamal'ın yerine girmişti. Offside. Gebel parçaladı orayı resmen. Bitti. Beşiktaş deplasmandayız. Çok mutlu. Şampiyonlar Ligi'nde o kadar mutlu döndük ki buraya. Aynı taktiği devam ediyoruz. Zaten burada Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu derken Tony Martinez. Alman oyuncumuz. Yaparsın oğlum. Mokoko ve gol. Hadi oğlum yaparsınız. Vitor Roque. Evet 1-1 bitti. Sağlık olsun diğer maça geçelim. Ligin en sert takımı Galatasaray'a karşı bakalım neler yapacağız taktiğimizde. Inte. Vitor Roque. Brezilya affetmedi. Bakalım neler olacak. Bir gol daha Lamine Yamal. Bir türlü o golü bulamadık. Adem zorluyor şartları. Barco. Çok hızlı gelişiyor. İki takımın atakları da yetişilmiyor. Gözler yoruldu artık. Bir orada bir orada. Böyle bir şey var ki 1-0 biz öndeyiz. Avantajlıyız ve 3 puanı böyle alırız. Evet Erzurum'la tuşa basmayı unutmuşum. Direkt maça daldım yalnız. Beşiktaş'tan da sağ bek Taylan'ı Salih Malkoçoğlu'ydu galiba ya da Süleyman Malkoçoğlu neydi ismini unuttum. Malkoçoğlu'yla takas ettik. O da geleceğin yıldızları arasındaydı ama dediğim gibi özellikle onu istedim. Sağ bekte evet bu arada gol de attık ama ön değişir. Goller gelir. Artı 5 beklediğimiz maçta gol yok derken Fabian. İthat Fabian bu sefer de golü atan Fabian. Artı 5 beklerken bir gole mahkum olduk. Resmen Erzurum bizi dondurdu. 1-0 olsun. Bizim olmasın yani harbiden. Evet. Burada da en azından mağlubiyetler, beraberlik onu da kurtardık gibi bir şey. Üste geliyoruz bakalım. Evet, ligin ilk yarısını bitirmek üzereyiz. Daha maç var ama tabii siz bunu izlediğinizde bitmiş olacak. Kocaeli deplasmanındayız. Taylan'ı şey almayı unuttuk. Öbür maç artık nasip. Evet, Lamine Yamal'ın golü 2 tane oynatmam lazım aslında. Mokoko. Diye tahmin ediyorum. Bu taktiği 4-4-2'de oynatabiliriz. Evet. Bernal'ın füzesi 3-0 oldu. Taban bir şut attı cidden. Kenara çekim Mouse'da. Hojlund 0'dan. Neredeyse maç bitmek üzere zaten. Dönmez buradan. 4-0 olsun bizim olsun diğer maça geçelim. Samsun Spor'la kendi evimizdeyiz. 4-2-4 bu sefer kendi tabii ki bak yüklen yaptım ayarladım 4-2-4'te. Kardeşin takım yani ben güçlü bir takım oluştuğum için o taktik bende çok cılız kalıyor. Evet. Barco'da füze attı kaleye. Talay gibi her yerde oynarım ben Joker'im diyor. Evet bu arada Everton Tam yaşın. Simmons o da ligdeki ilk golünü atıyor Göztepe kariyerinde. Xavi Simmons. Oyun. Ve hatta o ilk geldi galiba. Orada bir karambol olmadı. Güzel bassız. Momanji. Göztepe taraftarı küfür ediyor kenardan. Lamine Yamal. İyi orta gol getirir. Minte. Hadi oğlum Minte. Döndü Taylan. Ah be Taylan. Yaylanamadık. Evet burada maç biter. Büyük ihtimalle çüş kaleci. Oradan gerçi golümüz var Trabzon'a atmıştık.
Evet, bu maç böyle bitecek gibi. Maalesef böyle bitti. Yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun. O Şampiyonlar Ligi'nin hatırına susuyoruz. Evet, ligin zorlu maçlarından zorlu deplasmanlar. Fenerbahçe deplasmandayız. Çok zorlu cidden. Ama bize Moukoko kolaylığı var. Evet, golle başladık. Saniye 58'de Moukoko'nun golü. Güzel başladık. Musaba. Oha, öldürdüler kalecimi. Hocam ben atarım. Çok güzel geldik. Xavi Simons. İyi orta gol getirir. Lamine Yamal açtı ortayı. Açamadı tabii ki. Evet. 1 ve 18'de Moukokko'nun 2 golü. 11 şut attık. Yani çok baskı. Hojlund füze attı. Neler oluyor? Bize neler oluyor? Gülüm. Evet, devam. Durmak yok. Genduzi 3-1 maç. Bakın o füze attık yine. İyi orta gol gelir. Minte. Minte'nin ortası. Mokoko. Hat-trick yapıyor. Hakem VAR'a gitti. Golü verir mi? Hakem veriyor golü, evet. Maç mükemmel gidiyor şu an bizim açımızdan derken. Evet, bir VAR'a gitti hakem ama Skriniar'ın golünü yedik. Evet, gol sayıldı, verdi. Fenerbahçe kötü oynuyor bayağı oyuncuları falan ama dikkat edelim, Fenerbahçe Fenerbahçe'dir derken golü de yedik. Evet, golü zorluyoruz, arıyoruz. Derken kaleci kaptırdı. 4-4 oldu lan, kaleci armut ya. Puh, Allah seni. Yedik ha bak. Ben sana diyeyim, buradan maç gidecek herhalde. Kaleci 4 oynuyor. Oha. Kalecim 3 oynuyor artık. Evet. Kaleci 3 mü? Kalecim 3 oynuyor. Ne kadar iyi bu kaleci? Kaleci gitti kendine gol attı. Evet, 4-4'lük bir maç oldu. Cidden keyifliydi ama yani Mohoko'nun kaleciye bak, 3 oynadı ya. Allah Allah. Allah Allah. Neyse, diğer maça geçelim. Bursaspor'la evimizde Şampiyonlar Ligi mağlubiyeti sonrası Victor Roque'nin golüyle başladık bakalım. Formayı yapamadı cidden. Çok fazla da aslında masraf oldu. 100 milyon euroya hem onu aldık hem de Gabriel Bontempo da 20 milyon olsa 120 milyona falan patladı. Ama tabii sezon daha uzun derken Victor Roque offside. Verdi pasını, mükemmel geliyoruz. Penaltı. Penaltı. Mokoko. Kral. Bence atamayacak. Mokoko atamadı, attı. Dönen topu tamamladı. Ne ararsanız var maçta. Yüz attı. Roque. Tek tet. 3-0. Bakalım neler olacak. Devam ediyor maçımız. Bir gol daha gelir mi? Gelmedi. Bursa'yı çok net yendik. Zaten beklediğimiz bir sonuçta ama 26 golde, 26 şutta 3 gol. Bakalım. Çaykur Rize deplasmanındayız. Artık bir galibiyet serisi oluşturmalı ama ben takımda bir sürü oyuncu değiştirdim. Bu maç bayağı oyuncumu oynatmak istiyorum. Öbürleri biraz dinlensin derken Ambek. Ambek'ten bu maç gol veya goller bekliyoruz. Bakalım. Bizi duyacak mı Ambek? Ambek duydu bizi. Göztepe'nin harika çocuğu iş başında. Ve Lamine Yamal. Diğer harika çocuk Lamine Yamal. Bayağıdır suskundu orada. Can Kat bu sefer kalede. Kalecinin biraz kulağını çektik. Kenara aldık onu. Victor Roque. Gol makinaları devam ediyor. Herkes futbol aşkıyla yanıyor derken Keser'in golünü keser gibi içimizde hissettik resmen. Bakalım neler olacak. Hojlund, Hojlund, Hojlund. Dolu dolu geçse de Çaykur Rize atakları. Evet, Mokoko götürüyor, kaptırdı. Bir gol gelir mi hocam aradan? Çok iyi orta getirse. Evet, maç bitiyor 4-1. Evet, Şampiyonlar Ligi'nden sonra güzel bir maç. Gençler Birliği'yle bakalım. Savunma çizgisini bu sefer daha geri çektim. Çok fazla açık verip de gol yediğimi gördüm. Bu kadar büyük bir takım önde baskı yaparak baktım ki çok fazla açık veriyoruz. Evet, bir derin deneyelim bakalım. Belki de taktik burada daha da az gol yiyerek daha çok iş yapacak. Evet, Hojlund durmuyor makina. Evet, büyük ihtimalle Hojlund kullanacak. Hojlund. Hojlund makina gibi durmuyor. 15. golü.
İyi orta gol getirir ve Mussolini. Lamine Yamal'ın verdiği pasta Mussolini affetmedi. Hemen şöyle oyuncularımız kırmızı kart falan görmeden iyi orta gol getirir. Højlund, Højlund, Højlund durmuyor. İlk gollerimiz olmalı ve Fabian, Lamine Yamal'ın asisti oynuyoruz. Çok güzel oynuyoruz. Bakalım Niang bir gol daha gelir mi? Evet, 5-0 net bir galibiyet. Diğer maçımıza geçelim. Göztepe değil tabii ki Gaziantep deplasmanındayız. Az kaldı Göztepe deplasmanında izleyecektik. Bakalım gol var, goller olacak mı? Højlund Mokoko tamamlıyor. Yani inşallah ağzımızı açtık. Gol yemeyiz. Gol bulalım ama Højlund durmuyor makina. Yamalı deneyin. Ha, deli gibi ha bak. İlla Barcelona'ya kavga ediyor. Kapatın onu. Vincent'in öyle bir göreyim ben onları. Ve bu arada gol geldi ben bakarken. Kim attı görmedim ama Bernal Mokoko penaltıya gitti. Evet hakem VAR'a gitti. Højlund'u penaltıya evet. Højlund penaltının başına geçti. Öbür golde galiba attı. Kaleciyle göz göze. Højlund 19. Bir gol daha bence atarız. Højlund durmuyor, durmuyor, durmuyor. Canımız. Onu da altyapıdan getirip ve Şampiyonlar Ligi'nde oynatıyoruz onu da. Evet Cankat'ta ara ara boşluk bulduk. Bak Cankat Yılmaz'ı da direkt alıyoruz arkadaşlar. Gelişimi artsın diye. Ve yine burada Alaaddin'de bakın 31 milyon oldu 17 yaşındaki regenimiz. Altyapımızdan çıkma oyuncumuz canavar gibi gelişmeye devam ediyor. Hadi diğer maçımıza geçelim. Başakşehir'le kendi evimizdeyiz. Bakalım evet. Başakşehir'i mağlup edebileceğiz mi? Ve Højlund makina durmuyor. Süper Lig'i kendi evi gibi hissediyor Højlund. Højlund penaltıyı kazandı Højlund. Kendi kazandı. Højlund kaçırdı penaltıyı. Hamza resmen tarihler. Gol geldi Victor Roque. Bir gol daha bulursak mükemmel olur. Inte resmen golü çağırdım Højlund. Mokoko. Xavi Simons bu sefer atıyor korneri. Evet durmuyor. Devam ediyor. Göztepe durmuyor. Højlund. 23. gol geldi Højlund'dan. Makina gibi çalışıyor Højlund. Evet 4-0 sağdan sildik resmen. Evet artık bunun yani Rebuild'in son maçındayız bu videonun. Ligdeki tüm maçları siz değerli kardeşlerim için sundum. İnşallah hoşunuza gider. Varsa görmüş olduğunuz eksikler derken fazlalık bile var. Golü bana çaktılar. Şaka maka. Biz zaten bu maçı çeviririz de. Vay ne oluyor lan? Evet sağ bekim kötü oynuyor ama belki düzelir diye umut ediyorum. Victor Roque. Evet. Dediğim gibi kapanış maçı evet. Ordonez. Ekvatorlu stoper. Nasip olacak o da. Bu sezon olmasa da evet. Højlund durmuyor. Durdurulamıyor. O zaman devam et. Biz onu değiştirmek için yapıyorduk da biliyordun dışarı atacağını Armut. Çok fazla özgüvenli. Gerilmedi bile. Xavi Simons, Fabian. Evet, o da orta sahamızı bayağı toparladı. Xavi Simons takıma alıştı. İzmir'e alıştı. Yıldızlar topluluğu Göztepe. Harbi Göztepe de şaka maka abi yapılanma olarak çok güzel be. Evet 2-2 Saric. Olmadı işte. Hemen şöyle Bernal'ı da bence golü buluruz. Lamine Yamal atamadık. Penaltı kaçırması kötü oldu. Olsun sıkıntı yok. Bu da nazarlık olsun diyelim. O maç bitmedi tabii dakika bitmeden erken golü attı zannettim valla. Evet olsun 2-2 hiç önemli değil. Kapanış maçı şöyle bir bakalım. Hem takdiri siz değerli dostlarım için sunacağım.
Hemen geldik ligde, pardon, bu arada altyapıda da bayağı iyiymişiz ha. Kulüp liginde 17 maç, 11 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet. 48 gol attık, 15 gol yedik. Bence 17 maçta var maç başına bir gol gibi ama çok önde oynadık, onu geri aldık. Bak bayağıdır gol yemiyoruz. Çünkü son maç 2 tane yedik ama 33 avarajla en çok zaten ligin en çok gol atan takımı, en az gol yiyen takımı da Trabzon'muş. Tek mağlubiyetimi Trabzon'a karşı aldım bu arada arkadaşlar. Evet, Højlund 15 golde, Moukoko var, Victor Roque var 8'er golde. Öyle bakacak olursa asiste kim var? Minte 8 asist, Lamine Yamal 8 asiste. Başka Barco falan da var. Bu şekliyle evet, Carlos Alvarez de bu şöyle bakalım. O bayağı iyiymiş ha. Bu nereden almış? Real Madrid'den 10 milyon euro almış bu arada. Levante'den bak Real Madrid 25 milyona koparmış. Sonra Trabzon 5 gol 12 asist. Bu arada bakın arkadaşlar, futbolcu. Topçu görün. Evet, Alvaro Suarez diyecektim varsa bir güzellik. Evet. Taktiği gelecek olur. Şampiyonlar Ligi'nde de şöyle göstereyim. Hani tabii ki maçlarını sunacağım ama kıtalar arası Şampiyonlar Ligi 4. sıradayız. 4 galibiyet, 2 beraberlik, 15 gol attık. Ne oynadı? 9 gol yedik. Böyle geldik ama çok güzel. Højlund burada da zirveye oynuyor. Bizi zaten Højlund taşıyor. Højlund direkt asiste de ben atıp ben taşıyorum diyor resmen. Şöyle oyuncuyu da gözümden böyle bulduğumu tak 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 alıyorum. Evet. Bireysellere şu an bakmıyorum. Hemen taktiğimize gelecek olursa arkadaşlar, burayı şöyle bakın, şöyle daha yeni enerjileri artıyor. Bu arada Xavi Simons'a ben biraz bir tık hayal kırıklığı oldu bende. Ne yaptı? Bir gol 4 asist. Bence yakışmıyor hani Xavi Simons'a. Bernal çok güzel gelişiyor. Çok iyi. Biz kaç almıştık? 8 milyon almıştık biz de. Bir gol bir asist. Benim kendi regenim şurada. Bakın 29 milyon euro ama özellik olarak hem daha iyi oynatmıyoruz ama büyük ihtimalle buradan zaten şampiyon olamazsak, evet bakın Mintek de burada bayağı düşüşler, yükselişler yaşıyor. Daha demin Manchester United falan izliyordu. Højlund'a bakalım şöyle 99 milyon euro olmuş Newcastle ve %10'u bu arada bakın hile orada yok bende asla. Manchester United'da kaça almıştık biz bunu? 29, 30 milyon almışız. 20 maçta 24 gol. Çok güzel bir performans. Evet bak Victor Roque yine onun sözleşmesi de var mı? Yok. Şöyle bakalım 81 milyon euro 45 milyon almıştık. Bunu da oynatıp da yine satacağız mesela. Geldik burada abi benim adamım burada tabii ki 81 milyon euro. Evet Sevilla ve Werder Bremen izliyor. 12 gol 3 asiste de o performansı sergiliyor. Şimdi gelelim en baba yere. Bak bir tane kaleci, kaleci rolünde. İki tane kanat bek. Evde deplasmanda güzel bir takılma. Bak, güzel. Mesela Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon bu takımlara geç oradan Bayern Münih, Dortmund, Leipzig, geç oradan İtalya'da Inter, Juventus, Roma, Lazio, Napoli, Milan bunlara gönül rahatlığı yani anladın değil mi demek istediğim takımları mesela Porto, Sporting Lisbon, Benfica gibi büyük takımlarda çünkü neden? Yüklenle oynuyorsun. Bak burada 2 tane kanat bek, bir tane pasör stoper. Bu arada pasör stoper Skulu da biz direkt böyle geldik. Burada biz bedavaya almıştık. Osman kurallarıyla Bayern Münih'ten. Çok da güzel oluyor. Bak takım böyle gelişiyor. Bedava al, geliştir, sat. Bak 17 milyon euro. Biz kaç almıştık? 3.1 aldık. Bak 49 maç oynamış, 21 maç oynamış. Çok da güzel ilerliyor oyuncular ve çok da güzel gelişiyor. Zaten bak mesela Lamine Yamal 90 milyon euro geldik buraya. Biz kaç almıştık? 56 milyon euro almıştık. Tam bir fırsat transferi. Ben bunu 250-300 milyon euroya satarım. Emin olun sattık. Canlı yayında var. Canlı yayında var. Canlı canlı teklif geldi sattık. Emin olun satılıyor. Evet. Bir tane iki yönlü bir tane gezen orta saha. İki tane kanat forvet ve yine burada fırsatçı golcü ve pres yapan forvet. Pres yapan forvette bak geldik. Normalde burada Bohuk oynuyor ama bu maç bunu koydum. Bak dayanıklılık, hız. Bak şu ikisi varsa pres yaptırın. Ama pres yapan forvette bu ikisi mutlaka olmalı. Çünkü oyuncu sonuçta kondisyonlu bir oyuncu olması lazım. Baskıya
baskı yaparken kolay kolay yorulmaması lazım. Victor Roque de bunlardan bir tanesi. Bak mesela diğer oyuncumuzsa Moukoko'ydu 17, hızı 13, dayanıklılık, gücü de 15. Hani bu üçü güçlü saymamış özür dilerim. Bu üçü pres yapan forvette çok önemli. Evet, mesela Højlund fırsatçı golcü abi, bitirici, şutu 19. Hız var. Aslında pres yapan forvet oynanabilir ama bir tane fırsatçı golcü Højlund da Danimarkalı forvet hakkını verdi. Şöyle geldik, çok uzadı video. Burada hemen bak yüklen yaptık. Dar alan, hızlı ve yaratıcı rolündeydi. Böyle bir formasyonum var. Savunma çizgimi derine çektiğim belli. Doğru düz gol yemez. Şampiyonlar Ligi'nde sakın yüksek oynatmayın. Çok fazla gol yiyorsunuz. Bence derin daha mantıklı. Pires her yerde. Topa hamlemiz sertti. Kırmızı kart nadiren de olsa yiyoruz. Evet, hücum bekler ileri çıkart ve ara toplarla oynadık. Paslaşmamız kısaydı ve bakın merkezden geliyoruz biz. Merkezden gelen bir futbolda oynuyoruz. Hani kanatlardan fazla kanat oyununda yatkın bir taktik ama merkez seçtiğimiz için çok güzel, faydalı bir taktik oldu. Kalecimiz de kısa paslaşıyor. Duran top taktiğini de Ömer'den aldık. Ömer'in taktiğiyle bakacağız işte. Golleri gördünüz. Bunlara ek olarak ligin tamamını bittiğinde ben siz değerli dostlarım için sunacağım. Like at, abone ol, devamı gelsin, yorumlara gel. Devamı gelsin, yorumlara gel. Yoksa Göztepe kariyerini bitirmeyi düşünüyorum. Yeni bir kariyere başlayabiliriz. Ama hedefimiz burada tabii ki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. En azından ligi es geçebiliriz. Ya da böyle devam etsin mi? Lütfen yorumlara gel. Seni bekliyorum. Hadi eyvallah.